sıçıp sıvamışlar. Gerçekten içinden geçmişler. Yani çocukluğumdan beri izlediğim Kung Fu Panda serisi, ki bu seriyi ilk izlediğim zaman 8-9 yaşlarındaydım. Şimdi son izlediğim zaman 23-24 yaşlarındayım ve dostlarım, şunu söyleyebilirim sizlere: sıçıp sıvamışlar. Neden böyle düşündüğümü kısacası size anlatayım dostlarım. Hepinizin bildiği gibi Kung Fu Panda hikayesi, bir pandanın bir gün kendi köyünde seçilecek olan ejderha savaşçıyı görmek için gittiği bir orada ejderha savaşçı seçilmesini anlatan bir yapım. Ki en büyük usta haricinde diğer bütün herkes onun ne kadar kötü olduğunu, ejderha savaşı olmaması gerektiğini ve yanlış yerde olduğunu düşünüyorlar. Artıyeten dostlarım, hikaye bu şekilde ilerlerken Po dostumuzun kendini kanıtlamasını, gerçekten de ejderha savaşçı olduğunu herkese göstermesini ve iyi niyeti ve kalbini sürekli ön plana çıkararaktan insanları etkilemesini anlatan bir seri. Ve bu seriyi severek ve büyük bir keyifle izlediğim zamanları daha dün gibi hatırlıyorum. Ama ve lakin ben daha bugün Kung Fu Panda 4 serisini izlerken mutluluk, sevinç ve o çocukluğumda hatırladığım güzel duygular yerine sıkınlık, bıkınlık ve biraz da böyle daralma geçiriyordum. Çünkü sırf para uğruna, sırf böyle açgözlülük uğruna bu seriyi heba etmişler. Özellikle bu serinin bu filmini, yani düşünebiliyor musunuz dostlarım? İzlerken ilk defa bir Kung Fu Panda serisinde şunu düşündüm: acaba ne zaman bitecek? Acaba bitsin mi? İnşallah, umarım şimdi biter dedim. Neyse çok da konuyu uzatmadan, isterseniz siz kanala yeniyseniz aşağıda beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. O sırada ben de neden böyle düşündüğümü kısacası size anlatayım dostlarım. Şimdi ilk olarak anlatmam gerekirse hikayeyi, o muhteşem Kung Fu Panda 4'ün hikayesini. Bir tilki var. Asayı çalmaya çalışıyor. Bakıyor asayı çalamıyor. Sonra asanın sahibi olan panda ile birlikte asayı götürmesi gereken kişiye götürüyor. Hiç beklenmedik, hiç beklenmedik bir şekilde o asayı o bu kalemuna verdirtiyor. Sonra pişman oluyor hiç beklenmedik bir şekilde. Sonra tekrardan pandaya yardım ediyor hiç beklenmedik bir şekilde. Ve hiç beklenmedik bir şekilde bu kalemunu yeniyorlar. Şimdi size yaklaşık 20 saniyede bütün hikayeyi özetlediğime göre artık neden hikayeden nefret ettiğime geçebilirim dostlarım. İlk olarak o kadar umursamadığım için adını bile unuttuğum o tilkiden bahsedeceğim. Yani o kadar saçma bir şekilde yazmışlar ki dostlarım karakteri. Ne karakterin hikayesini, ne karakterin yeteneğini, ne karakterin geçmişini, ne de karakterin hissiyatını hiçbir şekilde geçiremediler bana. Çünkü ben o karakteri izlerken yaşayan dolu dolu bir karakter yerine boş, beleş, böyle hani bir kişi var olsun da böyle var olsun deyip geçiştirmişler gibi hissettim ki zaten geçmiş hikayesinde öyle bir ahım şahım bir şey yok. Bir gün bu kalemundan bir şey çalmaya çalışırken bu kalemun onu yakalıyor. Sonra bu kalemun diyor ki gel benim yanımda, ben sana hocalık yapacağım diyor. Tamamen hikayesi bu. Tamamen, yani bütün hikayesi. Fakat hani belki yapımda izlediğiniz zaman görmüşsünüzdür. Bundan fazla bile değil. Ve bu kalemunu zaten anlatmak istemiyorum. Bu kalemun burada o kadar sıkıcı bir şekilde var ki dostlarım. Elinde barındırmak isteyen, herkesi yönetmek isteyen ve Kung Fu'yu ele geçirip Kung Fu'da herkesten daha iyi olmak isteyen bir karakter. Neymiş efendim? Geçmişinde buna demişler ki sen bu kalemunsun, yapamazsın. Bunu aşağılamışlar. Bu da demiş ki dur, hep döneceğim, hepinizin içinden geçeceğim demiş. Yani dostlarım, canlarım, soracak olursanız bence serinin yapımcıları bizle ağır ağır taşak geçiyorlar. Çünkü bu, yani düşünecek olursak, kötü insan kavramını 4 filmdir aynı şekilde görüyoruz. Tek farkı kişiler değişiyor ama kavramlar aynı, düşünceler aynı, istekler aynı, amaçlar tekrar aynı. Ve hikaye bu şekilde ilerlerken dostlarım, bir de Po var ki dostlarım, en fazla hikayeyi umursamayan, çok fazla lak eden ve serinin içerisinde nedense her seride biraz daha fazla olgunluk beklediğim, biraz daha üstatlık beklediğim ve biraz daha tabii böyle mentorluk seviyesine yükseldiğim, insanları böyle daha etkileyecek biri olarak beklediğim bir Po görmeyi düşünürken nedense her filmde daha salak, daha saçma, olgunlaşması gereken yerde daha da küçülen bir Po görüyorum. Tabii şunu diyebilirsiniz, yani Po'nun yapısı, Po bu yapısını değiştiremez diyebilirsiniz ama arkadaşlar 4 film, o kadar atlatılan büyük hikayeler, o kadar bize anlatılan ve öğretilen şeylerden sonra Po'nun biraz daha değişmiş olmasını, Po'nun biraz daha böyle olgunlaşmış olmasını, hele ki Po'nun biraz daha güçlü olmasını beklerim ki zaten bir sahnede hatırlarsanız dostlarım, Po bu kalemunlarla savaşırken adeta kaçıyordu. Dövemiyordu ya da saldıramıyordu ya da ne bileyim böyle
böyle çok eksik kalıyordu. Şunu diyebilirsiniz. Po kimseye zarar vermek istemediği için böyle bir tavır sakınıyor. Ama ve lakin dostlarım, kimseye zarar verememek bir anda, diğerlerini etkisiz hale getirememesi bir anda. Yani neden etkisiz hale getiremiyor? Tai Lung gibi bir karakter bile o kadar fazla bu Kalemun'u aynı anda dövebilirken, Po gibi birisi bile Tai Lung'u yenmişken, Tai Lung'un yapamadığını neden Po yapamazsın şimdi? 100 puanlık aile soru. Artıyeten hikaye bu şekilde ilerlerken bir de Po'nun Tilki'ye güvenip ondan sonra Tilki'nin onu yarı yolda bırakıp Tilki'nin tekrardan geri dönmesi zaten bizim yıllardan beri izlediğimiz ve çok çok basit bir hikaye. Yani bu hikayenin bize sunduğu hiçbir şey yok neredeyse. Saçma sapan beleş, sadece para için yapılmış olan bir hikaye olduğunu buradan da anlayabilirsiniz çok net bir şey. Hele ki bir de yol sahnesi var ki hani uzak bir yoldan gideceğiz diyorlar. Çok uzak bir yol var. Şuraya gideceğiz, buraya geleceğiz, şurada döneceğiz diyorlar. Sırf film uzatılsın diye saçma sapan o kadar sahne katılmış ki. Özellikle taverna sahnesi. Yani tavernada hatırlıyorsunuz domuz ve yanındaşlarıyla birlikte kapışmaları, işte yolunu sormaları, şunu yapmaları, bunu yapmaları derken diyorsunuz ki arkadaş, bu kadar boş beleş bir filmle neden vaktimi harcıyorum yani. Çünkü o kadar başyapıtlar var ki animasyon olarak. Yani onları izlemek varken bu boş yapıtı izlediğim zaman diyorum ki neden yani? Ne için? Ya da nasıl? Hikaye bu şekilde ilerlerken tabii katlana katlana izliyorum tekrardan. Bir de babaların sahneleri var ki Po'nun kaz babasıyla Po'nun panda babasının işbirliği. Bu işbirlikleri yaparken aynı zamanda Po'ya yardımcı olmaları vesaire vesaire, bunlar da sırf sadece hikayenin içerisindeki karakter eksikliklerini doldurmak için yaptıkları bir şey. Yani tembel senaryo dediğimiz şey tamamen bu dostlarım. Daha özgün, daha güzel, daha heyecanlı bir hikaye yazmak yerine demişler ki bu iki karakter boşta mı? Tamam abi, boştaysa ya asla gitsin, boş ver, ne umursayacaksın demişler. Ve zaten bu iki karakterin pek bir manası, pek bir anlamı yok yani. Bazı yerler çok çok saçma bu iki karakterin olmasından dolayı. Yani Poe'nun bir ara hayatını kurtarıyorlar. Ama bu iki karakterin zaten kendileri çaresiz kişiler. Daha kendilerine faydaları yokken Poe'ya böyle bir faydaları olmaları saçma. Çünkü onlarda o vasıf yok zaten. Hele ki bir de hikaye izlerken en fazla eksikliğini duyduğum, kaç filmdir var olan ve var oldukça beni böyle mutlu eden Korkunç Beşli'yi düşünüyorum. Yani Korkunç Beşli bu yapımda yoktu. Neden yoktu dostlarım? Çünkü şu kısacası size şunu anlatayım. Eğer Korkunç Beşli olsaydı büyük ihtimalle yapım 1,5 saat sürmek yerine yapım tam anlamıyla 5 dakika 10 dakika sürerdi. Çünkü Korkunç Beşli sırf uzatılsın diye Poe'nun gittiği yolu büyük ihtimalle çok daha kısa zamanda giderdi. Daha çok kısa zamanda bu Kalemun'u yenerdi ve tekrardan geri dönerdi. Tabi Poe'nun burada açıklaması şu: Korkunç Beşli her birisi kendi hayatına git. Yani arkadaşım, mevzu bahis kendi hayatı ya da kendi yaptıklarından ziyade siz yapımı bir sakız misali olabildiğince uzatmaya çalışmışsınız ama sakız hakkında şöyle bir bilgi vermem gerekirse, sakızı ne kadar uzatırsanız o kadar tadı kaçar ve o kadar iğrençleşir. Ayrıca Shifu'nun olduğu sahneler de bir o kadar saçmaydı çünkü Shifu gibi bir adamın daha çok şey başarabildiğini zaten Kung Fu Panda'nın ikinci serisinde görmüştük. Bu yapımda neredeyse hiç görmüyoruz. Bir yapım başında var, bir de yapımın sonunda var. Yani neden hikaye dahil etmediklerini ya da ikinci filmdeki gibi neden onun etkisini göstermediklerini ben hala anlamıyorum. Ki zaten bir de en fazla eleştirdiğim kısımda Po yaşlı değil. Hala genç ve hala öğrenmesi gereken şeyler varken Po'nun yeni bir ejderha savaşçı seçmesi için koskocaman bir etkinlik düzenliyorlar ve bu etkinlikte Po'nun yeni kişileri seçmesini istiyorlar. Ama ve lakin bunun hala bir mantığı yok. Çünkü Po'nun kendisi evet bir yandan ruhani lider olup daha başka meselelerle de ilgilenmesi lazım. Ama Po'nun şu anlık ne bir düşmanı var ne de herhangi yapacak bir işi olduğu için Po'nun zaten bir ejderha savaşçı olabilmesi gerekiyor. Yani iki işi de aynı anda yürütebilmesi gerekiyor. Zaten ki yürütüyor. Ki eğer Po yaşlı olsaydı, Po'nun sıkıntısı olsaydı veya Po'nun başka yere gitmesi gerekiyor olsaydı diyecektim ki okey, haklılar burada yeni ejderha savaşçı seçme konusunda, ama burada da tamamen büyük bir haksızlık var. Zaten hikaye bu şekilde ilerlerken dostlarım aynı zamanda şunu görüyoruz. Hikayenin sonunda Po ejderha savaşçı unvanını Tilki'ye devrediyor. Tilki, bizim Tilki. Yani ben anlamıyorum dostlarım, seriyi neden bu kadar sıçıp sıvıyorlar? Neden bu şekilde Tilki'yi kabullendi ve ejderha savaşçı unvanını verdi? Ya da neden Po daha genç, diri ve daha öğrenmesi gereken çok şey varken bu kadar acele ettirilip başka şeyler için habire koşturuyor ve Po'da neden hiçbir şekilde olgunluk yok? Ben anlayamadım taraflar, ama ve lakin seri bu şekilde ilerlerken benim en fazla keyif aldığım noktalardan bir tanesi tekrardan serinin içerisinde Tai Lung'u ve diğer kötüleri görmek.
izlemek. En azından onların bazı sahneleri baya hoşuma gitti. Bazı sahnelerde böyle çok sıkıldım. Filmin %98'i gibi. Sadece eğlendiğim bir kısım vardı. O da dediğim gibi bunları tekrardan görmek ve artıyeten bunların Poe'nun düşmanı olduğunu görüp Poe'ya son sahnede neden karışmadıklarını ya da Poe'yu neden incitmediklerini bilmiyorum. Ki bunda da şöyle bir teorim var. Büyük ilgili şöyle bir teorim var. Büyük ihtimalle bizim buradaki günlerimiz onlar için aylar, yılları temsil ediyor. Yani bundan dolayı Tai Lung aslında ruhlar aleminde yüzyıllar boyunca kaldı ve kaldığı yüzyıllar boyunca olgunlaştı. Hatta bir sürü kişiyle konuştu, anlaştı ve böyle bir şey olduğu zaman oradaki bütün herkes baktılar ki ruhlar dünyasında daha mutlular, daha easy'ler ve hayatları çok daha güzel. Dediler ki ya biz niye boş boş tekrardan ölümlerin dünyasında boş şeyler için zaman harcayalım dediler. Ama ve lakin dostumuz Kai zaten ruhlar dünyasından gelmeydi. Onun böyle bir hırsı vardı. O neden bu hırsı bırakmadı? O da çok daha büyük bir soru işareti ki son filmde o da bırakmıştı. Ama diyorum ya dostlarım size yapım tamamen boş bir balon misali. Size bir şeyler sunmuş, demişler ki açın ağzınızı, yumun gözünüzü ve yiyin demiş. Benim bu yapıma var olan puanım 10 üzeri 1. Hadi sizin gönlünüzden kopsun 10 üzeri. Sizin bu yapım hakkındaki düşünceleriniz, beğenileriniz veya sizin bu yapımı izlerkenki hissiyatınız ve gözünüzden kaçmış olan detaylar neydi? Aşağıya yazmayı unutmayın. Bir sonraki gün ve bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.